hikayesiyle oyuncuları kendine hayran bırakmayı başaran The Last of Us oyununun uyarlaması sonunda geldi. The Walking Dead tarzı kıyamet sonrası hayatta kalma dizisi arayanları çok sevindirecek yeni bir yapım kendisi. Bilmeyenler için The Last of Us, tehlikeli bir salgının tüm dünyaya yayıldığı bir evrende geçiyor. Bu salgına yakalananlar ise enfekte olup tehlikeli yaratıklara dönüşüyor. The Walking Dead'teki zombilere dönüşme mantığı burada da aynı. Kişi ısırıldığı takdirde enfekte oluyor ve kişi dönüşmeye başlıyor. Sadece buna neden olan virüs değil, mantar. Bu hikayede de 2 tane ana karakterimiz var. Joel ve Ellie. Kısaca bu acımasız apokaliptik sonrası dünyada hayatta kalmaya çalışan bu ikilinin hikayesine konuk oluyoruz. Dizinin kaynak materyali, yani oyuna saygı duyduğu direkt anlaşılıyor ki oyunun yazarı Neil Druckmann aynı zamanda bu dizinin yazarlarından biri. Chernobyl dizisiyle büyük bir başarı yakalayan Craig Mazin ile The Last of Us'ın yazarı Neil Druckmann dizinin yaratıcıları olarak çok iyi bir iş çıkarmışlar. O kadar hayal kırıklığı yaratan adaptasyondan sonra bu dizi ilaç gibi geldi. Hikayenin giriş bölümünü ciddiye almaları gerçekten güzel olmuş. Küçük değişiklikler hikayeyi daha etkileyici hale getirirken hikayenin özünü korumaya dikkat etmişler. Oyundaki gibi aksiyon hemen başlamıyor. Öncelikle karakterlerin hayatlarından bir takım kesitler izliyoruz. Böylece karakterleri tanıyoruz ve onlarla bağ kurmamıza olanak sağlanıyor. Daha sonra ise fazla uzatmadan maceraya atılmak zorunda kalıyor hikayenin karakterleri. Oyun dizi dengesini senaryoda çok iyi yakalamışlar. Bu dizi hem oyunun hikayesini bilenlere hem de hiçbir şekilde oyunla alakası olmayanlara hitap ediyor desek hiç de yanlış olmaz. Bu dizinin 2 tarafı da memnun edeceğini düşünüyorum. Oyuncular çok başarılıydı. Özellikle Joel karakterini canlandıran Pedro Pascal benim favorimdi. Bu adam hem duygu değişimlerinde hem de karakterin iç dünyasını yansıtmakta çok yetenekli. Aynı şekilde Ellie'nin oyuncusu Bella Ramsey de Ellie'nin kişiliğini çok iyi benimsemiş. Oyuncu dış görünüşünden dolayı oyundaki karaktere benzemediği için çokça eleştirildi. Fakat ben Bella Ramsey'nin başarılı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten yetenekli olduğunu her sahnede hissedebiliyorsunuz. Ki zaten Game of Thrones'ta kendisini çoktan kanıtlamış bir oyuncu. Knitting by the fire while men fight for me, but I am every bit as much a northerner as you. Indeed you are, my lady. No one is questioning. And I don't need your permission to defend the north. Görsellik ve sinematografi hiç fena değildi. Kıyamet sonrası bir dünyada geriye kalmış insanların yaşam mücadelesi etkileyici aktarılmış. Bazı sahneler oyunun kendisinde yok ama iyi ki o sahneleri de eklemişler. Böylece ortam ve hikaye daha da zenginleşmiş. Aynı şekilde giriş müziği de başarılıydı. Oyundaki müziklere çok benzer seçimler yapmışlar. Oyunun sadece hikayesini değil, atmosferini de benimsemeleri gerçekten doğru bir adım olmuş. Hem oyuncuları hem de genel izleyiciyi memnun etmek pek kolay bir şey değil. Ama bu dizi benim gözümde bunu başarmış vaziyette. En azından şimdilik bunu söyleyebilirim. Eğer tempolarını bozmaz da bu şekilde devam ederlerse HBO'nun The Last of Us'ı 2023'ün en iyi dizilerinden biri olabilir. Videonun bundan sonraki kısmı hem birinci oyundan hem de diziden spoiler içeriyor. Eğer dizinin ilk bölümünü izlediyseniz videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Aksi takdirde önce bir gidin diziyi izleyin, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Oyundan farklı olarak dizide birçok sahneyi değiştirmişler ve gerçekten takdir ettiğim değişiklikler oldu bunlar. Çünkü buradaki değişiklikler bir şeyi tamamen kaldırıp yerine yepyeni bir şey koymaktan ziyade yaratıcılığı kullanıp hikayeyi daha da zenginleştirmek olmuş. Örneğin arabayla kaçtıkları sahnede normalde oyunda bir arabanın çarpmasıyla bir kaza gerçekleşiyor. Ama dizide bir uçak kazasından fırlayan bir uçak parçasının arabaya çarpmasıyla kaza sonuçlanıyor. Ellie'nin zincirlere bağlanması, oradan da bazı kesitler izlememiz benim hoşuma gitti. Robert'ın ölümünü de ateş böceklerine bağlamaları, daha sonra Joel ile Ellie'nin karşılaşması çok mantıklı bir karar olmuş. Oyundaki boşluklar evrene yakışır bir şekilde doldurulmuş ve bunu yaparken hikayenin özünü bozmamaya dikkat etmişler. Onun dışında oyunda gerçekleşen birçok sahnenin tıpatıp aynısını burada da görebildik. İlk oyunun hikayesini bilenler eminim benim gibi o sahnelerde de heyecanlanmışlardır. Şimdilik dizi hakkında negatif bir düşüncem yok.
sadece daha ağırdan almalarını isterdim. Özellikle aksiyonu daha da artırıp Sarah'nın ölümü ilk bölümün sonlarında gerçekleşebilirdi. Sağ gösterip sol vurarak Sarah karakterinin ölümü izleyici üzerinde derin bir iz bırakması amaçlanabilirdi. Çünkü bir karaktere ne kadar aşina olursak o karakterden vazgeçmemiz o kadar zor olur. Böylece Joel'in iç dünyası izleyiciye daha keskin aktarılırdı. En azından ben olsam öyle yapardım. Öyle olmasa bile dizinin bu hali de oldukça başarılı ve akıcı. The Last of Us hayranı değilim ama adaptasyon açısından çok takdir ettiğim bir yapım oldu kendisi. Umarım bu dengelerini bozmazlar ve bu şekilde ilerlemeye devam ederler.